Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bu yöntemle artık herkes kolaylıkla evinde baklava yapabilir. Evet, hamurları tek tek açmaya son. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 1,5 su bardağı ılık su. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 adet tam yumurta. 2 tatlı kaşığı sirke. 1 paket kabartma tozu. 1 fiske tuz. 6 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru tezgah üzerinde aldım. Yoğurma işlemine devam ediyorum. 10 dakika boyunca pürüzsüz olana kadar hamurumu yoğuruyorum. Tezgah üzerinde şöyle 5-10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim hamuru yoğuruyorum. Yuvarlak hale getirdikten sonra 8 eşit bezeye kesiyorum. Evet, bezelerimizi yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezeleri nişastaya bulayarak elimizde hafif bir şekilde bastıralım. Bir tepsiye alalım. Üzerini kapatarak en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeleri şöyle orta incelikte olana kadar açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamurumuzu fazla büyütmemize gerek yok. Bu kalınlık yeterli olacaktır. Videodaki gibi keselim. Nişasta serpelim. Videodaki gibi katlayalım. Her tarafına gelecek şekilde nişasta serpelim. Evet, hazırladığımız hamuru bir tepsiye alalım. Üzerini kapatarak dinlenmeye bırakalım. Evet, diğer 8 bezeyi de aynı şekilde hazırlayalım. Tek tek açmaya son dedirten bu yöntemle kat kat baklava elde etmiş oluyoruz. 300 gram saf tereyağının üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yağımız hazır. 1 saat dinlendirdiğimiz hamuru tezgah üzerine alıyorum. Merdane ve oklava yardımıyla inceltebildiğimiz kadar hamuru inceltelim. Evet, bu aşamadan sonra oklavayla inceltiyorum. Dikkatli bir şekilde hamuru yırtmadan büyütelim. Yağlayalım. 3 eşit olacak şekilde keselim. Ceviz serpelim. İlk oklavaya doladım. Daha sonra olmadığı için direkt elimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Evet, fırın tepsisine uzunlamasını alalım.
Diğer 8 bezeyi de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Evet, tepsi dolana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, tepsim doldu. Altı bezede 2 tane bezeyi açtıktan sonra küçük bir tepsiye göre keserek tepsime göre düşüyorum. Evet, kenar parçalarını da ortaya yerleştiriyorum. Tam ortasına bolca ceviz serpiyorum ve Antep fıstığı. Üzerine büyük parçayı da aldıktan sonra düzeltiyorum kenarlarını. Baklava dilimi kesiyorum. Evet, baklavaların üzerine bolca erittiğim tereyağını sürüyorum. Kenarlarını düzeltiyorum ve uzun şeritler halinde kesiyorum. 4 eşit olacak şekilde kestim. Önceden ısınmış 170 dereceli alt üst fırının alt rafını alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye indirerek 1 saat pişiriyorum. Evet, şerbetimizi hemen hazırlayalım. 4 su bardağı toz şeker, 4,5 su bardağı da içme suyunu tencereye alalım ve ısıtmaya bırakalım. Evet, su kaynadıktan sonra şekeri ekleyelim. Eriyene kadar karıştıralım. 3-4 damla limonun suyunu sıkalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika kaynatalım. 1 saat sonra dereceyi 160 dereceye düşürdüm. Üzerindeki tepsiyi aldım. Toplamda 1 saat 30 dakika pişiriyorum. Evet, 35 dakika sonra şerbetim kıvam aldı. Altını kapatıyorum. Tatlımı fırından çıkartıyorum. Diğerini de fırına veriyorum. Üzerini kapatarak aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Şerbetin ve tatlının ilk sıcaklığı 1-2 dakika geçtikten sonra 2-3 aşamada şerbetimi azar azar veriyorum. Evet, ikinci ve üçüncü aşamaları 5 dakika arayla verelim. Evet, 1 saat sonra soğuduktan sonra ikram edebilirsiniz. Çıtır çıtır baklavalarım hazır. Diğerini de fırından çıkartıyorum. Dilerseniz şerbetleyin, dilerseniz de kuru baklava olarak saklayabilirsiniz. Evet, baklavalarımı Antep fıstığı serperek ikrama hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.